Arkadaşlar merhabalar. 2022 yılı biliyorsunuz ki sona erdi ve 2023 yılıyla alakalı bize yatırım fırsatı sunan enstrümanlar var mı? Öncelikle onları değerlendireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ABD endeksinin mevcut para politikasından kaynaklı, faiz arttırımından kaynaklı şirket bilançolarını küçültmesi ve bundan dolayı 2022 yılında %30, %35'e varan düşüşlerin sergilenmesi, hisseler bazında özellikle teknoloji hisselerinde %70'e varan düşüşlerin gözlemlendiğini hepimiz görüyoruz. Ama şunu unutmayalım arkadaşlar, her zaman bir adım ötesini, her zaman hatta 2-3 adım ötesini düşmemiz gerekiyor. Mal coşkuda satılır ve herkes kaçarken de alınır. Bunu önceden belirtmemiz gerekiyor. Şimdi biz değerlendirmemize göre şu anda ne yapmamız gerekiyor? Önce ABD endekslerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri endeksinin en önemli verisi olan enflasyon oranı ve işsizlik oranları Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut para politikasından geri dönüş sinyallerinin vereceğinin göstergesi arkadaşlar. Şimdi bir sonraki FED faiz tutarını %50 olarak piyasalar fiyatlamaya devam ediyor. Bunun da sebebi belirlenen seviyeye enflasyonun düşmemesi olarak özellikle Powell Şahin tutumlarına devam ediyor. Şahin açıklamalarına devam ediyor. Arkadaşlar biz bir istatistiksel analiz yapalım ve buna göre de teknik analizi harmanlayıp acaba fırsat sunuyor mu bize Dow veya Nasdaq, buna bakalım. 9.1 enflasyon seviyesine Haziran ayında geldikten sonra dikkatinizi çekerse arkadaşlar, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım, özellikle arkadaşlar Kasım döneminden sonra daha da belirgin şekilde düşmeye devam ediyor. Belirli bir düşüş var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani enflasyonun mevcut faiz arttırımlarıyla gerekli baz etkiyi yaşadıktan sonra enflasyonda düşüşler meydana geliyor. Enflasyonun düşmesi aynı zamanda arkadaşlar Fed'in mevcut para politikasının son zamanları olduğunu gösteriyor. Yani 75 bas puan Fed faiz artırımı yaparken dikkatinizi çekiyorsa artık daha da düşük 50 bas puanlık Fed faiz artırımlarına devam ediyor ve özellikle 2023 yılının ikinci yarısından sonra Fed'in faiz artırımlarının durdurması yönünde beklentiler oldukça çoğaldı. Şimdi buna göre biz ne yapmamız gerekiyor? Hemen endekslerimizi açtık. Nasdaq endeksimizi açtık arkadaşlar. Nasdaq endeksimiz şu anda ne durumdaymış arkadaşlar? Haftalık grafikten çalışıyoruz. Haftalık grafiğe göre arkadaşlar 2009 senesinden beri meydana gelen trendimiz bu şekilde ve trend diplerinde olduğunu görüyoruz. Ama ve lakin bizim onay almamız gerekiyor. Biz şu anda onay alamamış durumda mıyız? Değil. Düşenin trendin kırılımı daha gerçekleşmemiş ve bizim belirlediğimiz tutuma göre arkadaşlar öncelikle 21 haftalığı üstünde kapamalar, 2 hafta üstünde kapamalar gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi biz buna göre nasıl nitelendirebiliriz? Önce RSI'yi açarız. RSI'daki negatif veya pozitif uyumsuzluklarımız var mı ona bakarız. Evet, RSI burada dikkatinizi çekerse şu kısımda ve şu kısımda bir pozitif uyumsuzluk vermiş durumda haftalıkta. Negatif uyumsuzluk, özür diliyorum arkadaşlar. Negatif uyumsuzluk vermiş ve tepki alımını yapmış ama ve lakin 21 haftalık hareketli ortalamayı direnç şeklinde kabul etmiş ve düşüşleri devam ediyor. Şu anki düşüşlerin sebebi arkadaşlar 50 bas puan faiz arttırımında fiyatlıyor olması. Şimdi özellikle bizim de seçim dönemine girmemiz ve mevcut dolar seviyesinin tutulmasıyla biliyorsunuz ki arkadaşlar BIST'in endeks bazında özellikle dolar bazında çok çıktığını gördük. Ama şimdi şöyle düşüneceğiz. Daha önceki videolarımızda tekrarlamıştık. Ne demiştik? Yabancı yatırımcı bizim ülkemize gelmesi gerekiyorsa bir, belirsizlik ortamının kalkması, iki, tabii ki mevcut döviziyle geleceğinden dolayı dövizinin değerlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Dövizin değerlenmesi hususunda biz öyle bir noktadan BIST'teki portföyümüzü azaltıp
öyle bir enstrümana koymalıyız ki dolar bazında kaybetmemeliyiz. Arkadaşlar önemli olan döviz kazanmak değil, döviz arttırmak. Çünkü biz enflasyonist bir ülkede yaşıyoruz ve TL dışında özür dileyerek söylüyorum, tuvalet kağıdının bile değeri çok 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 daha fazla. O yüzden buradan belirtmek isteriz ki arkadaşlar, negatif uyumsuzluk vermiş ama burada bir konsolidasyon dönemi geçireceğe benziyor. Şimdi negatif uyumsuzluğu daha evvel nerelerde vermiş arkadaşlar? Biz ne yapıyorduk? Grafikler öncelerinin tekrarıydı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki düşüş buradan gelmiş, bir negatif uyumsuzluk vermiş. Şunu şöyle daha yakınlaştırıp anlatayım anlamanız için arkadaşlar. Çünkü ben bile göremiyorum. Burada düşüş geliyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekerse şu kısımda bir negatif, pozitif uyumsuzluğumuz var. Diplerde pozitif uyumsuzluklar aranıyordu. Yanlış söylediysem kusura bakmayın. Pozitif uyumsuzluk var. Daha sonra geri çıkıyor arkadaşlar. Ve tekrar düşüş. Tekrar bir pozitif uyumsuzluk vererek kırıyor. Şimdi bizim buradaki o zaman olayımız ne olması lazım? Şu alt seviyeden daha düşük seviyeye düşmesi. Yani 9800'lü seviyeleri 9800 seviyeler veya en sonunda 8800'lü seviyelere düşmesi gerekiyor. Biz alımlarımıza nasıl geçeceğiz? Şimdi arkadaşlar öyle alımlarımızı yapmamız lazım ki, yatırım fonlarından alımlarımızı zaten yapıyoruz. Onun dışında birkaç tane uygulama var ve birkaç tane uygulama üzerinden herhangi bir yurt dışı endeksindeki hisseleri alamıyoruz. Öyle bir yatırım fonlarının, özellikle aracı kurumların hisse senedi yatırım fonları var arkadaşlar. Tefas'tan da inceleyeceğiz bunları. Öyle bir noktadan alım yapmamız lazım ki ne zaman olduğu hususu bizim için önemli. Alımları tek bir parça değil, 3 parça halinde yapacağız. Örnek veriyorum arkadaşlar. Kanal dibine geldi bir parça. Kanal dibinden sonra arkadaşlar bu en dip seviye olarak belirlediğimiz 8800 seviyesine kadar 3 parçalık alımlarımızı yapacağız ve beklemeye gideceğiz. Hiçbir zaman için arkadaşlar hiçbir şeyin garantisi yoktur tabii ki, ama ve lakin yaklaşık 16.000'den 10.000'lere düşmüş, %40 dolar bazlı düşmüş bir piyasadan bahsediyoruz. Şimdi tekrar şu grafiğimize gelmek istiyorum. Burada dolar Nasdaq bölü Türk lirası dolar grafiği arkadaşlar. Türk lirası dolar grafiği. Yani Nasdaq'ın Türk lirasına karşı yıllar içerisinde kazandırdığı durumu sergiliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. 1991'den beri, hatta 2009'dan beri, hatta 2019'dan beri, 2019'dan beri kazandırdığı %752'lik bir fırsat var. Şu anda geri çekilmeleri, şu anda aylık grafiği açmak istiyorum. Geri çekilmelerin dikkatinizi çekiyorsa arkadaşlar, Ichimoku'nun trend dönüş çizgisinin altına mumla sarkmalar yapabileceğini görebiliyoruz. Aylık bazda, haftalık bazda da değerlendirirsek arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi haftalık bazda mevcut belirlediğimiz üçgen kanalının dibinde olmakla beraber buradaki trend dibindeki Ichimoku bulutunun dönüş çizgisinde dönüş bulutunun içerisinde olduğunu ve üstünde kapadığını görüyoruz arkadaşlar. Bir süre daha yatayda şu şekilde hareketler de bulunabilir. Önemli olan unsur yukarıya kıracak mı, aşağı mı kuracak. Bizim mevcut, tekrarlıyorum, dolar politikasından dolayı ve seçimlere kadar doların bir süre baskı altında tutulmasından dolayı bu grafikte yatayda bir potansiyeli görebiliriz. Ama ve lakin seçim sonunda ve mevcut hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Türkiye'deki para politikalarında herhangi bir değişme olursa arkadaşlar, bu grafiğin öncesi olduğu gibi gelecekte de daha agresif bir şekilde olmasını bekliyorum. Eğer bu grafiğin kırılması söz konusu olursa, ki ben Mart ayından sonra, özellikle Şubat sonu, Mart sonu gibi bekliyorum. Şubat-Mart aralığında sonra 2024 senesinin ilk çeyreği Şubat dönemine kadar, yani Şubat 2023 Mart 2023 arasında yaklaşık
TL bazlı %80, %90 ile %100 arasında bir getiri sağlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tekrar fırsatlara odaklanacağız. Söylediğim gibi şu anda Borsa İstanbul'da herhangi bir problem yok. 4. çeyrek bilançolarını bekleyeceğiz ama 4. çeyrek bilançolarından sonra kesinlikle seçim fiyatlamalara başlayıp yeni enstrümanlara yönelmemiz gerekiyor. Bunun alternatif olarak değerli madenler de olabilir. Altın, gümüş gibi değerli madenler. Çin'in Covid politikasını gevşetmesi ile sanayisinin açılması, talebin artmasına bağlı olarak tekrar çıkış sergileyebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki videolarımızda bu videolarla alakalı temel ve teknik, hatta sektör analizi de yapacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Takipte kalmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.